Üçüncü mevkıf. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Şu üçüncü mevkıf, ikinci noktadır. O da iki mebhastır. Birinci mebhas. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih sırrınca, her şeyden Cenab-ı Hakk'a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Bütün mevcudatın hakaiki, bütün kainatın hakikati, Esma-i İlahiye'ye istinad eder. Her bir şeyin hakikati, bir isme veyahut çok esmaya istinad eder. Eşyadaki sıfatlar, sanatlar dahi, her biri birer isme dayanıyor. Hatta hakiki fenni hikmet, Hakim ismine ve hakikatlı fenni tıp, Şafi ismine ve fenni hendese Mukaddir ismine ve hakeza. Her bir fen, bir isme dayandığı ve onda nihayet bulduğu gibi, bütün fünun ve kemalat-ı beşeriye ve tabakat-ı kümmeliğin-i insaniyenin hakikatları, Esma-i İlahiye'ye istinat eder. Hatta muhakkikîn-i evliyanın bir kısmı demişler, hakiki hakaiki eşya, Esma-i İlahiye'dir. Mahiyeti eşya ise, o hakaikin gölgeleridir. Hatta bir tek zihayat şeyde, yalnız zahir olarak 20 kadar Esma-i İlahiye'nin cilve-i nakşi görünebilir. Şu ince ve dakik ve pek büyük ve geniş hakikati, bir temsil ile fehme takribe çalışacağız. 2-3 ayrı ayrı elek ile elemek suretinde tahlil edeceğiz. Ne kadar uzun beyan etsek yine kısadır, usanmamak gerek. Şöyle, nasıl ki gayet mahir bir tasvirci ve heykeltıraş bir zat, gayet güzel bir çiçekle ve insan cinsi latifinden gayet güzel bir hasnanın suret ve heykelini yapmak istese, evvela o iki şeyin umumi şekillerini bazı hatlarla tayin eder. Şu tayini bir tanzim iledir, bir takdir ile yapıyor. Hendeseye istinaden hudut tayin ediyor. Şu tanzim ve takdir, bir hikmet ve ilim ile yapıldığını gösteriyor ki, tanzim ve tahdit fiilleri, ilim ve hikmet pergeliyle dönüyor. Öyleyse, tanzim ve tahdit arkasında, ilim ve hikmet manaları hükmediyor. Öyleyse, ilim ve hikmet pergeli, kendini gösterecek. İşte kendini gösterdi ki, o hudutlar içinde, göz, kulak, burun, yaprak ve incecik püskülcükler gibi şeylerin tasvirine başladı. Şimdi görüyoruz ki, içindeki pergelin harekatıyla tayin edilen azalar, sanatkârane ve inayetkârane düşüyor. Öyleyse, o ilim ve hikmet pergelini çeviren, arkada sun ve inayet manaları var, hükmediyorlar ve kendilerini gösterecekler. İşte ondandır ki, bir hüsn ve zinete kabiliyet gösteriyor. Öyleyse, sun ve inayeti çalıştıran, irade-i tahsin ve kast-ı tezyindir. Öyleyse onlar hükmediyorlar ki, tezyine, tenvire başladı. Bir tebessüm vaziyetini gösterdi ve hayattarlık heyetini verdi. Elbette şu tahsin ve tenvir manasını çalıştıran, lütuf ve kerem manasıdır. Evet, o iki mana, onda o derece hükmeder ki, adeta o çiçek bir lütfu mücessem, o heykel bir kerem-i mütecessittir. Şimdi bu manayı kerem ve lütfu çalıştıran ve tahrik eden, teveddüt ve taarruf manalarıdır. Yani, kendini hüneriyle tanıttırmak ve halka kendini sevdirmek manaları arkada hükmediyor. Bu tanıttırmak ve sevdirmek, elbette meyl-i merhamet ve irade-i nimetten geliyor. Madem rahmet ve irade-i nimet arkada hükmediyor, öyleyse o heykeli nimetin envaiyle dolduracak, tezyin edecek, o çiçeğin suretini de bir hediyeye takacak. İşte o heykelin ellerini, kucağını ve ceplerini kıymetdar nimetler ile doldurdu ve o çiçek suretini de bir mücevherata taktı. Demek bu rahmet ve irade-i nimeti çalıştıran, terahhum ve tahannündür. Yani acımak ve şefkat etmek manası, rahmet ve nimeti tahrik ediyor. Ve o müstani ve hiç kimseye ihtiyacı olmayan zatta olan terahhum ve tahannün manasını tahrik eden ve ızhara sevk eden, elbette o zattaki manevi cemal ve kemaldir ki, tezahür etmek isterler.
Ve o cemalin en şirin cüzü olan muhabbet ve en tatlı kısmı olan rahmet ise, sanat aynesiyle görünmek ve müştakların gözleriyle kendilerini görmek isterler. Yani cemal ve kemal, çünkü bizzat sevilirler, her şeyden ziyade kendi kendini severler. Hem hüsündür, hem aşktırlar. Hüsün ve aşkın ittihadı bu noktadandır. Cemal, madem kendini sever, kendini aynelerde görmek ister, işte heykele konulan ve surete takılan sevimli nimetler, güzel meyveler, o cemal-i manevinin kendi kabiliyetlerine göre birer lem'asını taşıyorlar. O lem'aları hem cemal sahibine hem başkasına gösteriyorlar. Aynen öyle de, Sani Hakim, cenneti ve dünyayı, semavatı ve zemini, nebatat ve hayvanatı, cin ve insi, melek ve ruhaniyatı, külli ve cüz'i bütün eşyayı, cilve-i esmasıyla eşkalini tahdid ediyor, tanzim ediyor, birer miktar-ı muayyene veriyor. Onun ile bunlara mukaddir, munazzım, musavvir isimlerini okutturuyor. Öyle bir tarzda şekli umumisinin hududunu tayin eder ki, Alim, Hakim ismini gösterir. Sonra ilim ve hikmet cedveliyle o hudud içinde o şeyin tasvirine başlar. Öyle bir tarzda ki sun ve inayet manalarını ve sani ve kerim isimlerini gösteriyor. Sonra sanatın 7 beyzası ile, inayetin fırçası ile, o suretin eğer bir tek insan ve bir tek çiçek ise, göz, kulak, yaprak, püskül gibi azalarına bir hüsn, bir zinet renkleri veriyor. Eğer zemin ise, maadin, nebatat ve hayvanatına bir hüsn ve zinet renkleri veriyor. Eğer cennet ise, bağlarına, kasırlarına, hurilerine bir hüsn ve zinet renkleri veriyor ve hakeza başkalarını kıyas et. Hem öyle bir tarzda tezyin ve tenvir eder ki, lütuf ve kerem manaları onda o derece hükmediyor ki, adeta o mevcudu müzeyyen, o masnu münevver, bir lütfu mücessem, bir keremi mütecessit hükmüne geçer. Latif ve Kerim ismini zikreder. Sonra o lütuf ve keremi, şu cilveye sevk eden, elbette teveddüt ve taarrüftür. Yani kendini zihayata sevdirmek ve zişura bildirmek şe'inleridir ki, Latif, Kerim isimlerinin arkalarında Vedud ve Maruf isimlerini okutuyor ve masnuun lisan halinden işitiliyor. Sonra o müzeyyen mevcudu, o güzel mahluku, leziz meyveler, sevimli neticelerle süslendirip, zinetten nimete, lütuftan rahmete çevirir. Mün'im ve Rahim ismini okutturur ve zahiri perdeler arkasında o iki ismin cilvesini gösterir. Sonra bu Rahim ve Kerim'i, müstani alel ıtlak olan zatta, bu cilveye sevk eden, elbette bir terahhum, tehannun şe'inleridir ki, ismi Hannan ve Rahman'ı okutturuyor ve gösteriyor. Şu terahhum, tehannun manalarını cilveye sevk eden, elbette bir cemal ve kemali zatidir ki, tezahür etmek ister. Cemil ismini ve Cemil isminde münderiç olan Vedud ve Rahim isimlerini okutturuyor. Çünkü cemal bizzat sevilir. Zicemal ve cemal kendi kendini sever. Hem hüsündür hem muhabbettir. Kemal dahi bizzat mahbuptur. Sebepsiz olarak sevilir. Hem muhibdir hem mahbuptur. Madem nihayetsiz dereceyi kemalde bir cemal ve nihayetsiz dereceyi cemalde bir kemal, nihayet derecede sevilir, muhabbete ve aşka layıktır, elbette aynelerde ve aynelerin kabiliyetlerine göre lemaatını ve cilvelerini görmek ve göstermekle tezahür etmek ister. Demek Sani-i Zülcelal'in ve Hakim-i Zülcemal'in ve Kadir-i Zülkemal'in zatındaki cemali zati ve kemalat-ı zatiyesi, terahhum ve tahannün ister ve Rahman ve Hannan isimlerini tecelliye sevk eder. Terahhum ve tahannün ise, rahmet ve nimeti göstermekle, Rahim ve Mün'im isimlerini cilveye sevk eder. Rahmet ve nimet ise, teveddüt, taarruf şe'nlerini iktiza edip, Vedud ve Maruf isimlerini tecelliye sevk eder. Masnu'un bir perdesinde onları gösterir,
Teveddüt ve taarruf ise lütuf ve kerem manalarını tahrik eder. Latif ve Kerim isimlerini Masnu'nun bazı perdelerinde okutturuyor. Lütuf ve kerem şe'nleri ise tezyin ve tenvir fiillerini tahrik eder. Müzeyyin ve münevvir isimlerini Masnu'nun hüsn ve nuraniyeti lisanıyla okutturur. Ve o tezyin ve tahsin şe'nleri ise sun ve inayet manalarını iktiza eder. Ve Sani ve Muhsin isimlerini o Masnu'nun güzel simasıyla okutturur. Ve o sun ve inayet ise bir ilim ve hikmeti iktiza eder. Ve ismi Alim ve Hakimi o Masnu'nun intizamlı, hikmetli azasıyla okutturur. O ilim ve hikmet ise tanzim, tasvir, teşkil fiillerini iktiza ediyor. Musavvir ve mukaddir isimlerini Masnu'nun heyetiyle, şekliyle okutturur, gösterir. İşte Sani Zülcelal bütün masnuatını öyle bir tarzda yapmış ki, ekserisi, hususan zihayat kısmı çok esma-i ilahiyeyi okutturur. Güya her bir masnuna ayrı ayrı birbiri üstünde 20 gömlek giydirmiş, 20 perdeye sarmış. Her gömlekte, her perdede ayrı ayrı esmasını yazmış. Mesela, temsilde gösterildiği gibi tek güzel bir çiçekle, insanın kısmı saniyesinden bir ferde hasnanın yalnız zahiri hilkatlerinde çok sayfeler vardır. Başka büyük ve külli masnuatı o iki cüz'i misale kıyas et. 1. sayfa, umumi şekil ve miktarını gösteren heyettir ki, ya musavvir, ya mukaddir, ya munazzım isimlerini yad eder. 2. sayfa, suretlerinde ayrı ayrı azaların inkişafı ile hasıl olan çiçek ve insanın basit heyetidir ki, o sayfede Alim, Hakim isimleri gibi çok isimler yazılıyor. 3. sayfa, o iki mahlukun ayrı ayrı azalarına ayrı ayrı hüsn ve zinet vermekle, o sayfede Sani ve Bari isimleri gibi çok isimler yazılıyor. 4. sayfa, öyle bir zinet ve hüsn, o iki masnuğa veriliyor ki, güya lütuf ve kerem, tecessüm etmiş, onlar olmuş. O sayfa, ya Latif, ya Kerim gibi çok isimleri yad eder, okur. 5. sayfa, o çiçeğe leziz meyveler, o hasnaya sevimli evlatlar, güzel ahlaklar takmakla, o sayfa, ya Vedud, ya Rahim, ya Mün'im gibi isimleri okutturuyor. 6. sayfa, o inam ve ihsan sayfasında, ya Rahman, ya Hannan gibi isimler okunuyor. 7. sayfa, o nimetlerde, o neticelerde öyle lemaat-ı hüsn ve cemal görünüyor ki, hakiki bir şevk ve şefkatle yoğrulmuş, halis bir şükür ve safi bir muhabbete layık olur. O sayfede, ya Cemil-i Zülkemal, ya Kamil-i Zülcemal isimleri yazılı okunuyor. İşte yalnız bir güzel çiçek ve hasna bir insan ve yalnız maddi ve zahir suretinde bu kadar esmayı gösterirse, acaba umum çiçekler ve bütün zihayat ve büyük ve külli mevcudat ne derece ulvi ve külli esmayı okutuyor, kıyas edebilirsin. Hem insan, ruh, kalp, akıl cihetiyle ve hayat ve letaif sayfeleriyle hay, kayyum ve muhyi gibi ne kadar esma-i kutsiye-i nuraniyeyi okur ve okutturur, kıyas edebilirsin. İşte cennet bir çiçektir. Huri tayfesi dahi bir çiçektir. Ruh-i zemin dahi bir çiçektir. Bahar da bir çiçektir. Sema da bir çiçektir. Yıldızlar o çiçeğin yaldızlı nakışlarıdır. Güneş de bir çiçektir. Ziyasındaki 7 rengi o çiçeğin nakışlı boyalarıdır. Alem, güzel ve büyük bir insandır. Nasıl ki insan, küçük bir alemdir. Huriler nev'i ve ruhaniler cemaati ve melek cinsi ve cin tayfesi ve insan nev'i birer güzel şahıs hükmünde tasvir ve tanzim ve icat edilmiştir. Hem her biri külliyetiyle hem her bir ferdi tek başıyla Sani Zülcemal'inin esmasını gösterdikleri gibi, onun cemaline, kemaline, rahmetine ve muhabbetine birer ayrı ayrı aynelerdir. Ve nihayetsiz cemal ve kemaline ve rahmet ve muhabbetine birer şahidi sadıktır. Ve o cemal ve kemalin ve rahmet ve muhabbetin birer ayatıdır,
birer emaratıdır. İşte şu nihayetsiz enva-ı kemalat, daire-i vahidiyette ve ahadiyette hasıldır. Demek o daire haricinde tevehhüm olunan kemalat, kemalat değildir. İşte hakaik eşyanın esma-i ilahiyeye dayandığını ve istinat ettiğini, belki hakiki hakaik, o esmanın cilveleri olduğunu ve her şeyin çok cihetlerle, çok dillerle sanini zikir ve tesbih ettiğini anla. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ'nin bir manasını bil. وَسُبْحَانَ مَنْ اِخْتَفَى بِشِدَّةِ الزُّهُورِهِ de ve ayetlerin ahirlerinde olan وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْقَد۪يرُ gibi zikir ve tekrarlarındaki bir sırrı fehmet. Eğer bir çiçekte esmayı okuyamıyorsan ve vazıh göremiyorsan, cennete bak, bahara dikkat et, zeminin yüzünü temaşa et. Rahmetin şu büyük çiçekleri olan cennet ve bahar ve zeminde yazılan esma-i vazıhan okuyabilirsin, cilvelerini ve nakışlarını anlar, görürsün.